Herkese merhaba, ben Alper. Bugün Apple'ın 2021'de çıkarmış olduğu beyaz Magic Keyboard'un kutu açılımı ve inceleme videosuyla karşınızdayım. İşte karşınıza yeni beyaz Magic Keyboard. Bu gördüğünüz sade tasarımlı kutuda geliyor. Kutuyu açınca bizi ilk olarak Magic Keyboard karşılıyor. Şimdi jelatin sesi testi zamanı. Ne kadar da güzel çıtırdıyor. Magic Keyboard'un içinde bizi bir karton tabaka karşılıyor. Karton tabakanın küçük bir bölümünde bir takım okumadığımız kağıtlar ve bir türlü ne olduğunu çözemediğim bir kağıt çıkıyor. Yalnız Magic Keyboard'u kullanırken koyu tonlarda rengi olan şeylerle temastan kaçının. Çünkü köşe taraflarında boya atması ya da boyanma durumu olabilir. Bu garanti kapsamına girmiyor ama başka bir arıza durumunda garantinizi de etkilemiyor. Size siyahlanma olan yerleri göstermeye çalışıyorum ama kamera netlemediği için tam olarak anlaşılmıyor. Magic Keyboard'un üstünde bir adet baskılı Apple logosu ve kamera çıkıntısını içine alıp darbelerden koruyacak bir boşluk yer alıyor. Şimdi masaya geçelim. Şimdi iPad Pro'nun Magic Keyboard'u ile ilgili bir iki bilgi vermem gerekirse aletin kendi ağırlığı 600 gram. iPad Pro ile beraber ağırlığı ise 1.2 kilogram. Yalnız bu sadece 11 inçlik model için geçerli. 12.9 inçte de daha fazla ağırlık oluyor. Buraya bir yere de 12.9 inçliğin ağırlığını koyuyorum. Oradan da 12.9 inç iPad kullanan varsa ya da almayı düşünen varsa Magic Keyboard'la beraber ağırlığını görebilir. iPad Pro'ya Magic Keyboard'u bağlamak oldukça kolay. Zaten iPad Pro aletlerini biliyorsunuz, tamamen mıknatıslı. Her şey mıknatıslı. Kılıfı, kalemi, Smart Folio klavyesi, Magic Keyboard'u da dolaylı olmak üzere her şey mıknatıslı. Mıknatıstan nasıl mesela Magic Keyboard'u aktif ediyoruz? Bu aşağıda gördüğümüz olduğunuz iPad Pro'nun 3 tane metal konnektör girişi var. Ve Magic Keyboard üstünde de 3 tane erkek konnektör girişi var. Bunu iPad Pro'nun üstüne getirdiğimizde zaten elimize nap diye çekiyor ve şu anda bağlı. Ve aynı zamanda da oldukça güveniyorum yani mıknatıs konusunda. Yani hiçbir şekilde düşmüyor. Magic Keyboard'da bazı shortcut'lar var. Aynı Windows tabanlı bilgisayar ya da Mac'lerde olduğu gibi. Bunları görmek için Command tuşuna basabilirsiniz. Basılı tuttuğunuzda da zaten hemen önünüze geliyor. Mesela ana ekrana gitmek için dünya tuşu artı H yapmanız lazım. Aramak için Command artı boşluk. Command artı Caps Lock'un üstündeki tuş, ismini de bilmiyorum. Reji, sen biliyor musun o tuşu? Tab. Tab tuşuna bastığınızda, tabmış, rejiden geldi. Command tab'a bastığınızda da uygulama değiştiriyor. Bu alt tab gibi bir şey yani. Alt tab olayı. Command tab, alt tab. Anladınız işte. Windows kullananlar anladı dediğimi. Mac kullananlar böyle bakıyor. Okay. Şimdi tabi uygulamalardan uygulamaya değişiyor. Mesela açıyorum mesela Store uygulamasını. Burada Store uygulamasında Command tuşuna basıyorum ve App Store ile ilgili bazı shortcut'lar geliyor. Option tuşuna basıyorum. Bir dakika, şunu kapatmam lazım ama kapanmadı. Option tuşuna basıyorum. Herhangi bir şekilde shortcut'ı yok. Yani Option tuşunun. Kontrol tuşuna basıyorum. Kontrol tuşunun da herhangi bir şekilde shortcut'ı yok. Dünya tuşu. Dünya tuşunun evet standart ana ekrandaki ayarlarını görüyoruz şu anda. Hatta hemen bir tane shortcut'ını kullanıyorum. Dünya H ana ekrana gitti. Alttakileri nasıl açıyoruz mesela? Yine iPad'in bu alt tarafından çekmemiz lazım mı değil mi? Değil. İzleme dörtgeni yani trackpad var. Trackpad ne işe yarıyor tam olarak iPad Pro'da? Trackpad'de 3 parmağınızda trackpad'in üstünde olacak şekilde yukarı kaydırırsanız gördüğünüz gibi alttaki uygulamalar açılır. Ve 2 parmağınızda da yukarı atarak bunları alttan silebilirsiniz. Peki ana ekranda gezdirirken Magic Keyboard ne işimize yarıyor? Yine izleme dörtgeni 2 parmakla beraber 2 parmağımızı sağ yaparsak kütüphane, uygulama kütüphanemiz açılıyor. Yalnız bu sadece iPadOS 15'te var. iPadOS 14'te böyle bir şey yok. Ya da Magic Keyboard iPadOS 14'te ya daha aşağısı modeliniz varsa Magic Keyboard'u takınca böyle bir ekran gelmiyor. Ben Beta 8 kullanıcısı olduğum için böyle bir şey görebiliyorum. iPadOS 14'te yok yani böyle bir şey. Böyle hayaller kurmayın. Peki sol tarafa doğru yaptığımızda ise buraya ekledim bazı shortcut'lar. Mesela yayıncılar, App Store önerileri,
Chrome shortcut'ı ve aşağıda da Chrome'un dinozor oyunu var ki herkesin sevdiği oyunlardandır eminim bu. Magic Keyboard'umuz Mac'lerin Magic Keyboard'u gibi alttan aydınlatmalı. Peki bu ışıklar nasıl açılıyor? Ayarlara girdiğimizde ayarlarda genelde klavyeye basıp donanım klavyesi dediğimizde gördüğünüz üzere Magic Keyboard ayarları geliyor. Escape tuşu olmadığı için mesela keyboard'da burada niteleme tuşlarına geliyorsunuz. Mesela dünya tuşuna basıyorsunuz burada. Bakın ne var burada? Escape. Bastığınızda artık Escape için kullanıyorsunuz ama Escape'e gerek yok. Çünkü trackpad üzerinden iki parmağınızı böyle kapatıp ya da açtığınızda zaten büyütüp küçültüyor. O yüzden bir gerek duymamışlar. O yüzden de eklememişler buraya yani. Ben bu konuda katılıyorum şirkete. Onun dışında aydınlık var. Bakın klavye parlaklığı var. Klavye parlaklığı olduğunda otomatik karardığında etraf otomatikman açılıyor. Otomatik kendine göre ayarlıyor. Ama ayarlardan buraya gelip mesela sonlayabiliyorsunuz. Sonuna getirebiliyorsunuz. Ya da karanlık ortamdaysanız kapatabiliyorsunuz direkt. Mesela istemiyorsunuz güç harcıyor diye. Tabii güç harcıyor. Bunların hepsi güç harcıyor yani. Bu kullandığım trackpad'e kadar her şey güç harcıyor. O yüzden biraz tasarrufa girebilirsiniz o konuda. Güç tasarrufu modunu açtığınızda bu arada klavye parlaklığı yani klavyenin ışığı kapanmıyor. Her şekilde aktif kalıyor. Bunu her şekilde ayarlardan gelip kapatmanız lazım her defasında. O biraz kötü olmuş. Bir shortcut ekleyebilirlerdi. Ya da kontrol sekmesine de bir shortcut ekleyebilirlerdi. Evet, onun için de biraz saçma olmuş. Onun dışında zaten size detay çekimlerinde karanlık ortamda, aydınlık ortamda, orada burada klavyenin parlaklığı ve ışığını gösteriyoruz. Klavye dışında bir de izleme dörtgenimizin aynı zamanda ayarı var. İzleme dörtgeni ayarına girdiğinizde zaten izleme hızı var. Bu DPI gibi bir şey yani Windows oyuncu şeylerinde. Doğal kaydırma var. Doğal kaydırma ne mesela? Ben bunu parmağımı yukarı yapıyorum. Gördüğünüz gibi yukarı gidiyor. Yani yukarı gitmek istediği için yukarı gidiyorum. Hani iPad'i ekranda yukarı doğru kaydırırken yukarı gidiyor. Öyle düşünün seçtiğimiz yer. Doğal kaydırma bu. Doğal kaydırmayı kapatınca Windows bilgisayarlarda, ya Windows bilgisayarlarda demeyeyim şimdi çok ayrım yapıyorum. Herhangi bir Mac'teki mouse'ta bile olabilir. Scroll tuşu görevi görüyor. Yani yukarı yapınca aslında yukarı gidiyor. Aşağı yapınca aşağı gidiyor. Galiba bir şey değişmedi. Bir dakika. Ben şu anda karıştım. Evet. Değişmiş. Ben fark etmemişim. Alışkın olduğum için, her iki yazılım alışkın olduğum için fark etmemişim. Yukarı yaptığımızda yukarı gidiyor. Aşağı yaptığımızda ise yani yukarıdan aşağı yaptığımızda yukarıdan aşağı götürüyor. Ama doğal kaydırma bence bu tip cihazlarda açık olması gereken bir özellik. Çünkü daha rahat kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda izleme dörtgenine tıklamak için dokun var. Ben bunu kullanıyorum. Normalde şöyle ses çıkıyor. Göstereyim size. Her seferinde böyle tıklamanız lazım ama siz tıklamak için dokunu açtığınızda dokunmatik bir yüzeymiş gibi aktif oluyor ve hani herhangi bir şekilde tak 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 şey yapmanıza gerek yok. İki parmakla ikinci tıklama var. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Sağ tuşmuş. Ben de yeni öğrendim. Videoda öğrendim. Çok garip değil mi? Garip. Neyse öyle. Bu arada bu cihazın fiyatını söylemem gerekirse Magic Keyboard'un 11 inçlik modeli, yani 11 inçlik iPad Pro olan modeli için olan Magic Keyboard 3000 lira. Daha önce 2500'ü de 3000'e çıkarttılar. Hani vergi. Biliyorsunuz seviyor bizim şeyimiz onları. 12.9 inçlik model ise 3500 lira. Eski fiyatları bu arada 11 inçlik 2500'dü. 12.9'luk 3000'di. İşte bir 500 liralık bir oynama oldu. Herkesi mağdur etti zaten. Ben alacaktım. 2500'e alıyordum. Çok güzel oldu, çok güzel oldu dedim. Lansmandan sonra fiyatları da arttırmışlar. 3000 olmuş. Yani anlayacağınız. Aynı zamanda da buradaki şarj girişini de atlıyordum az da. Burada gördüğünüz üzere küçük bir şarj girişimiz var Türkçe. Bu şarj girişi 2.1 amper yani 5 wattlık bir hıza sahip. Sadece şarj için var. Yani güç aktaramıyorsunuz. Ama şöyle diyeyim ben size, hani 5 watt yavaş şarj etmez. Ben burada render alıyorum son parlaklıkta
Akşam alıyorum render'ımı, Magic Keyboard'umun ışıkları son seviyede açık. Ben bunu şarja takarım. %89'dan %88'e düşüş yapar. Daha böyle sanki şarjının düşmesini yavaşlatır. Yani yavaşlatır gibi olur filan diyenler oluyorsa hayır, öyle bir şey olmuyor. Ben bunu tamamen test ettim. 4 aydır da test ediyorum. Hala da test etmeye devam edeceğim. Herhangi bir yeni bir şey bulduğumda ya da bir güncellemeyle yeni bir şey geldiğinde de Instagram üzerinden bunları herkese söyleyeceğim. Bu arada Instagram'ı da takip etmeyi unutmayın. Alper Bekir Akkaya. Diğer Instagram'ın böyle teknolojik şeyleri, genelde fotoğraflarını attığım Instagram'ımda Alper Akkaya teknoloji kanalı. Ona göre oradan takip ederseniz sizin için hem videoların yüklenmesi hem de daha farklı şeylerden haberdar olmanızı sağlar. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda iki Instagram hesabımın linki, Twitch hesabımın linki de aşağıda açıklama kısmında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.